Selamlar. Dediniz ki işte lütfen Buğra ile ikiniz yemek yapın. Alın size yemek videosu. Normalde her zaman her gün tencere yemeği pişiyor. Ama bugün işte ben her hafta Talya'ya balık yediriyorum. Balık yapacağım ama Talya'ya göre yaptığım balığı size söyleyeceğim. Yanına işte yapacağım garnitürleri var. Onları yapacağım. Buğra da başka bir yemek yapacak. Et yapacak ve biz bunları sonra jüri üyesi Taçum Hanım'a sunacağız. Taçu hangi tabağı ilk seçecek ve hangisini yiyecek, bunu Talya karar verecek. Annenin bir tane de balığının tadına bakar mısın? İstemiyor musun? İlk mi seçecek yoksa hangisini yemek mi isteyecek? Her ikisini ilk seçebilir. Hangisini daha çok sevecek? Birinden birine eli ona gidebilir. Bence önemli olan hangisini sevmesi Ceyda. Böyle yapalım. Öyle. Tamam peki hadi senin kırayım. Bu arada benim hiçbir iddiam yok. Tamamen kaybedeceğimi düşündüğüm bir yarışma. Çünkü benim Ceyda ile yarışma şansım yok. Zaten pandemi döneminde 2-3 bir şey yapmayı öğrendim. Mangalda tomahawk steak dediğimiz bir eti yapacağım. Dün akşamdan hazırlıklarına başladım. Marine ettim. Dün akşamki videomuzda çektik. Oraya hemen bir flashback yapıp dönelim. Evet ben yemek olarak tomahawk steak seçtim. Bu dananın sırt kısmından aslında dana pirzolası da denebilir. Oldukça lezzetli bir et, kalın bir et. O yüzden ters mühür yapacağım. Önce birkaç işlem yapmam gerekiyor. Lütfen bu işi profesyonel olarak yapanlar alınmasınlar. Bu tamamen benim için bir hobi. Şu an bunu yaptığıma inanamıyorum. Bu arada bunu seçmemin sebebi şu. Talya bunu böyle eline alıp kemiğini kemirir falan, tutar, yer. O yüzden dolayısıyla keyif alarak yemek yiyeceği için, değişik bir deneyim olacağı için kızıma büyük ihtimalle babasının yaptığı yemeği sevecektir diye düşünüyorum. Akşamdan bunu tuz, karabiber ve sürpriz bir, tahmin etmediğimiz bir şeyle ünlü konuşuyor. Marine edeceğim veya söyleyeyim ne olduğunu. Önceden hazırladığımız tuz, karabiber ve esmer şeker. Bol. Hiç elinizi korkak alıştırmadan. Mutfağı da bilerek kirletiyorum ki sürekli yemek yapılmam beklenmesin. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli yemek yaptığın yemeği ben yemediğim için, yani daha doğrusu et yemediğim için, o yüzden hadi ne yapıyorsun? Bak bunları iyi öğren bak. Bak böyle tabağa atıyorum. Her tarafına alsın diye. Evet, et şimdi buzdolabına gidiyor. Yaklaşık 20 saat falan buzdolabında kalacak. Tuzu, karabiberi ve esmer şekeri iyicene içine çekecek. Yarın çok daha lezzetli ve güzel bir şekilde pişecek. Ceyda şimdi başlıyor hazırlıklarına. Daha sonra mangal tarafını falan da göstereceğim. Ya ben çok basit bir şey yapacağım. Bir tık da kolay olsun, pratik olsun. Ama Talya'nın da sevdiği bir şey olsun dedim. Ve o yüzden ben de somon yapıyorum ona. Valla benimki birçok insana kolay olabilir ama benim için hiçbir şey kolay değil. Salata Evet. yapmak, yumurta kırmak dahi benim için kolaydı. Benim için çok zor bir video olacak o yüzden. Senin için kolay olabilir. Benim için kolay yani, ama tabii ki Talya hangisini en çok yiyecek bilmiyorum. İyi olan kazansın demek istiyorum ama iyi olan sensin. O yüzden onu söylemek istemiyorum. Ama şöyle bir şey, Talya balığı da seviyor, eti de seviyor. Yani ikisini de seviyor. Yani hangisini daha çok yiyecek bilmiyorum. Bakalım görelim ne olacak. Bu arada dün bana Ceyda dedi ki sunum da önemli dedi. Ben nasıl sunum yapacağım Ceyda dedim. Yani tamam bir sofra düzeni falan bilirim ama kendim hiçbir zaman yapmadım sonuçta böyle bir şey. Ne yapabilirim diye düşündüm. Markete gittim. Enteresan bir sürprizim var. Videonun sonunu kaçırmayın. Çok değişik bir şey koyacağım tabağa. Süs değil tabii ki ama böyle değişik bir şey koyacağım. Yine Buğra'nın böyle halleri. Hadi bakalım. Söz konusu kızım olunca birazcık böyle ekstra gittim. Bir şeyler aldım. Talya'nın çok seveceğini düşünüyorum. Görüşeceğiz Ceyda Hanım. Görüşeceğiz Buğra Bey. Ben 2 parça somon yapacağım çünkü et yemediğim için. O yüzden kendime de yapıyorum. Bunun yanına da Talya'ya sebzeler yapacağım. Bakalım Talya yiyecek mi? Önce somonu kullanacağım. Sosu hazırlıyorum. Zencefilimiz var. Böyle bu kadar rendelesek yeter. Sarımsaklarımız. Ben bu rendeyle sürekli şuralarımı rendeliyorum. Biraz zencefil, biraz sarımsak. Şu limonumu kullanacağım balıkların üzerine. Ama birazcık sosuna limon sıkıyorum. Böyle limonunu sıktım. Ondan sonra çok az, normal şartlarda ben içine Hindistan cevizi yağı kullanıyorum çocuk yiyeceği için, ya da avokado yağını tercih ediyorum ama siz isterseniz organik zeytinyağı da koyabilirsiniz. Yani ben 3 yağı da kullanıyorum ama tercihim Hindistan cevizi ya da avokado yağı oluyor. Biraz böyle yağını koyduk. Buna çok küçük bir şey daha ekliyorum. Bal. Birazcık da bal koyuyorum.
Çok az böyle tuz. Çok az böyle karabiber. Sosları siz kendi zevkinize göre tatlandırabilirsiniz. Ben çok az da böyle taneli hardal kullanıyorum içine. Böyle iyice karıştırıyorsunuz. Sonra böyle balığımızın üzerine. Zaten somon çok çabuk pişen bir balık fırında. Fırında yapacağım. Sonra defne yaprağı. Vay. Olmazsa olmazım. Vay. Birçok yemekte de kullanıyorum. Ben böyle seviyorum balığın üzerine limon parçası koymayı. Bunları sonra fırında piştikten sonra yemeyi de seviyorum. Çok fazla oldu mu da çok fazla yemeğin tadının önüne geçiyor defne yaprağı. O yüzden bir Evet, tane az ilave. öz. Bu arada size bir püf noktası. Böyle kavanozlarda pirinçti, işte baklagilleri saklarken içine 2 tane ya da birer tane böyle defne yaprağı koyun. Böceklenmesini engelliyor. Bu da size diyor olsun. Balığım hazır. Bunu fırına vereceğim. Fırında pişecek böyle max 10 dakika. Çünkü çok fazla pişince de kuruyor. O yüzden 10 dakika yeterli oluyor. Evet, şimdi talya kuşun sebzelerini hazırlayacağım balığın yanına. Talyaya göre yapacağım ama siz tabii ki de bunları böyle baharatlandırabilirsiniz. Ben çünkü baharat çok seviyorum. Ama tabii talya olunca işler o baharatlar giremiyor. Belli baharatlar giriyor içine. Havucum var. Hepsini bunları yıkadım önceden. Bunları atmıyorum. Çünkü bahçemde bir sürü hayvan var. Tavşanım var. Geliyor. Sincaplarım var. Bunları onlara atıyorum ve onlar yiyor. Sonra içine talya kuşa birkaç tane şöyle minnacık mısır atıyorum. Sonra Brüksel lahanalarını ortadan 2'ye kesip bir iki tane de atıyorum içine. Böyle tat versin diye minik arpacık soğanlarımız var. Bunlarla böyle... Onları da ben aldım bu arada kendi yemeğimde kullanmak için. Normalde büyük soğan doğrayacaktım, küçük Hazır kocanı almışken. Hazır küçük varken atayım dedim içine. Ben şöyle domatesi gelişi güzel küçük küçük şöyle doğruyorum içine. Yani bunu böyle suyu sebzelere tat versin istiyorum. Hem de sebzeler böyle çok kuru kuru da olmuyor. Lezzetli oluyor. Sonra böyle birkaç damla Ben kesin kaybettim. limon. Kesin kaybettim. Birazcık yağ koyuyoruz. Ben de bu arada eti dinlendiriyorum dışarıda. Bakar mısınız rengine? Oda sıcaklığına gelsin diye dolaptan çıkarttım. Tam Kaş Devri'ndeki et var değil, büyük Flintstones. Tam oradaki et gibi, bakar mısınız? Kaptan haradım. Aynen öyle. Birazcık baharat koyacağım. Ne baharat koyacaksın? Bravo ne? Ne? O sürpriz. O seni yenmek için bir antibiyotik hazırladım. Sarımsak, soğan Göster, bir şey yapacağım. göster. Sarımsak, küçük soğan, zeytinyağı, tuz, karabiber. Etin yanına. Yağ koyduk. Birazcık böyle tuz. Çok değil. Hafif karabiber. Sarımsak attım ama ben böyle bazen arada sarımsak tozu atmayı da seviyorum, çok az. Şu kadar yeterli. Bir de zencefil atıyorum arkadaşlar. Birazcık tozunu atıyorum. Son bir baharatım daha var. Şimdiden güzel koktu biliyor musun pişmeden? Bir de zerdeçal. Zerdeçal zaten çok sağlıklı bir. Sağlıklı bir dedim. Sağlıklı bir. Hep zenginlerden. Sonra bunları böyle yaptıktan sonra böyle elinizle bulaştırın her bir yere. Şimdi sen hem fırın hem airfryer kullanacaksın değil mi? Evet, normalde bunları fırına da atabilirsiniz. Genelde ben fırına atıyordum airfryer almadan önce. Şimdi airfryer'da yapıyorum fırın bölümünde. Ona koyacağım. Ama mesela aynı anda balık yaptınız. Bunu da böyle küçük bir kaba koyup aynı anda fırına verebilirsiniz. Ya da balığın içine de koyabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Bunları böyle talya kuşu hazırladım. Fırınlanacak ve Talya Hanım'a sunulacak.
Et 26 dereceye geldi. Şimdi tersini çevireceğim. Birazcık sarımsaklı tereyağı süreceğim üstüne. Valla çok güzel olacağı kesin ama Talya'nın uykusu geliyor. O yüzden yedirebilecek miyiz bilmiyorum. Otomatikman galiba teknik faul olup zaten maçı kaybedeceğim herhalde diye düşünüyorum. Yavaş yavaş için pişiyor. Böyle biraz tereyağı alıp dışına süreceğim. Ondan sonra tersini çevireceğim. 46 derece olana kadar bekleyeceğim. 46 derecede de alıp dışını mühürleyeceğim ki çıtır çıtır olsun. Evet, etin içi 46 derece oldu. Şimdi dışını mühürleyebiliriz. Önce bu yağını alacağız. Çek dumanı çek. Önce yağlı kısmını mühür. Öf, nasıl güzel kokuyor şu anda burası. Beni hiç cezbetmiyor. Aksine yani şu an böyle çok bulunamıyorum. Böyle bulunmak istemiyorum şurada. Birazcık böyle bastırıyorum. Tüm hünerlerimi gösteriyorum şu anda. Şef Buğra. Evet, tüm hünerlerimi gösteriyorum. Bak burası mühürlendi bak. Renge bak. Ben de şimdiden Talya'ya balığı gösteriyorum ki balığı tercih etsin diye. Balığı pişiriyorum. Yiyecek misin balık? Evet. Balığı seç, tamam mı anneciğim? Et şu anda burada dinleniyor. Talya'nın tabaklarına yenilebilen orkide aldım. Bunlar yenilebilen çiçek ve bu çiçeklerle Talya'nın gönlünü kazanıp bu yarışmayı, bu challenge'ı kazanmayı umut ediyorum. Bakın burada da soğan ve sarımsaklar pişti. Şu sarımsak ve soğana bakar mısınız? Hafif kırmızı biber de koydum üstüne. Tam bir antibiyotik. Evet, artık Talya çok acıktı. Talya'cığım, çiçeklerin yenilebilir çiçek. Şimdi eti kesiyorum. Yani keşke. Annesinin sebzelerini istiyor, bir saniye. Eti şimdi ben bilerek böyle kesiyorum ki kemikte birazcık et kalsın diye. Bu arada benim yaptığım sebzelerden başlayalım. Tamam, bir dakika ama. Bak şimdi et nasıl pişmiş ben bir göstereyim et nasıl pişmiş. Ben de keşke tabağımı koysaydım, yani görüyor musunuz? Geldi direkt tabakları koyacaktık aynı anda. Koy tabağını, ben seni ama koyamıyorum şu anda. Şu o tarafa koy. Balık. Hangisini istiyorsun? Balık mı, et mi? Et. Bir de balığın da tadına bak bence Talya. Balık yiyecek misin? Ama senin sevdiğin balık da. Bir tane. Et mi yiyeceksin kızım? Peki bu çiçek yeniyor biliyor musun? Çünkü babası geldi. Çünkü gerçekten Talya acıktı ve bekliyordu yemek yemeyi. Direkt eti önünde kesti ve verdi. Çiçeğe yedim diye kızdım. Annenin bir tane de balığının tadına bakar mısın? İstemiyor musun? Teşekkür ederim tadına baktığın için. Sonunda ben de çocuğuma yaptığım yemeği yedirebildim. Ufak bir çiçek faciasından sonra şu soğanı da bir tadına bakalım. Bak burada küçük mısırlar var. Böyle bak, havuç var. Güzel, soğandan yemen lazım. Benim yaptığım yemeği yemiyor şu anda. Al sana ben bir tane soğan vereyim. Eti gördüğün için. Al bir tane soğan vereyim. Aç ağzını. Güzel, balık yer misin? Yemem. Şurada etim var. Niye, balık çok güzel? Evet ama çok güzel et yaptım. Talya tadına baktım. Talya normal şartlarda et olmasaydı, ya böyle sunmasaydım direkt balığını yerdi. Ben balığı yiyorum. Köpekler de herhalde etin kokusunu aldılar. Tamam. Şu an her şeye hakim olmak istiyor Talya. Peki Talya, balık mı et mi? Hangisini yemek istiyorsun? Peki al o zaman çatalını. Buradan yiyebilirsin. Oklar dönmeye başladı. O mu gelmedi mi? Oklar dönmeye başladı Ceyda'ya. Güzel, bir de ben nasıl yapıyordum? Diyordum değil mi? Koparalım mı? Hangisini yemek istersen ye bugün. İkisini de seviyorsun. Ben de soğutmadan yiyorum bu arada. Talya, bir şey soracağım kızım. Et mi güzel, balık mı? Et. Ve geri döndü gibi. Bir de balık mı? İkisi de mi güzel? Peki çiçek yemek istiyor musun? Baba aldı sana o çiçekleri. Tadına bakacak mısın çiçeğin? O yenilebilen çiçek ama hepsi yenmiyor, ona göre. Sokakta bulduğun çiçekleri yeme sakın. Bu yenilebilen sadece. Bahçedeki çiçekleri yeme sakın, tamam mı?
Çocuğa öyle bir şey yaptın ki gidip baştaki çiçekleri yiyecek. Yani kötü bir örnek oldu bu. Hani yemeyecektin. Süslü olarak kalacaktı o. Sonradan yiyebilirdin. Neyse yani görüyorsunuz yemek... Herkes acıkınca işler kızışıyor. Ben de çok açım. Ama tabii Talya'nın ilk önüne Buğra koyduğu için eti. Talya tabii eti tercih etti ama arada da balık da yiyor. İşte sebzeleri. O limon. Acı değil o. O limon. Çok acı. Peki. Kapanışı yap Buğra Bey. Neden yapayım? Bir dakika. Et vereceğim kızıma biraz pişmiş tarafından. Artık kapanış yapalım. Niye? Bir dakika daha bitmedi ki. Daha kimin kazandığı belli değil. Yarışma yapmıyoruz ki. Challenge dedik. Hangisinden daha çok yedi? Oradan hesap et. Ya et yedi zaten şu an balığa dokunmadı. O zaman kaybet. Kaybetmedim. Biz seninle yarışa girmedik ki. Challenge dedik. Ben Hayır, işin ucunda bir şey yoktu ki ben dedim en çok kimi yerse kazansın, kimi tercih edin. Sen dedin ki olmaz dedin, yapmayalım challenge dedin. Ne? Her şey kayıtlı Ceyda. Dalga mı geçiyorsun? Evet yarışma yapmıyoruz ki. Kimiz en çok hangisini yerse onu okeyiz dedik. Hiç yok değil mi? Neyse arkadaşlar. Lütfen kabul et kaybettiğini. Ay, kaybetmedim bir şey yok yani. Çocuk direkt açtı önüne direkt eti koydu. Bir şey söyleyeceğim. Videonun başından beri ben hatta diyorum ki ben kesin bu yarışmayı kaybedeceğim diyorum. Ve gördüğünüz gibi et mi istiyorsun? Peki kızım. Balık ister misin? Canım somarım. Et mi istiyorsun? Peki Sebzelerimiz burada. Çok güzel. Kızım ben senin için yaptım bu eti zaten. Her istediğinde de yapabilirim sana böyle et. Tamam mı? Tamam. İstiyor musun? Yarın da yapayım mı et? Evet. Neyse o zaman kapanışı yapalım. Kazanan sensin. Çiçeğin tadına bakmak ister misin? Al. Hayır baktın mı çiçeğin? Isır. Nasıl? Söyle oraya nasıl çiçek? Güzel mi? Ama. Senin tabii ki. Bir daha ısır. Buradan bunu da ısır. Güzel mi? Tekrar söyleyeyim. Yenilebilen çiçek herhangi bir çiçeği alıp da Yemeyin. yemeyin. O zaman ne yapıyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir yemek videomuz. İlk yemek videomuz. Hani inşallah bir daha yemek videoları çekeriz. Eğer çekin derseniz çekeriz. Böyle yapmaya çalıştık. Bir yandan da balık yiyor bakın görüyorsunuz. Burayı atlamayalım lütfen. Neyse o zaman hepinizi kocaman öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tebrik etmek yok mu? Tebrik ederim. Yani yemek challenge'ında Ceyda'yı yenmem ilk videoda inanılır gibi değil. Bu beni çok yüreklendirdi. Bak balık da iyi. Yarın aşçılık kurslarına başlıyorum. Bundan sonraki challenge'larda çok iddialıyım. İlk yemek videosunda kesinlikle kaybedeceğimi düşünüyordum. Bu benim için çok büyük bir başlangıç oldu. Bir yandan balık yiyor bir yandan et yiyor ama görmüyorsun. O zaman görüşürüz. Bay bay yap Tacı. Bay bay. Sen de yap bay bay. Bay bay de kızım. Bay bay de. Böyle yap bay bay.